Merhaba arkadaşlar, ben Karo. Tekrardan yepyeni bir videoda sizinle birlikteyim. Lütfen bu videoyu izlemeden önce bir beğeni atıp abone olun ve arkadaşlarınızla paylaşın. Bugün tekrardan bir hesap incelememiz vardır. Bu hesap neredeyse ilk günlerden beri bizimle beraber koçluk yaptı, birkaç tane hesap inceleme yaptırdı ve bunun nedenleri de sadece hata yapmamaktır. Veya hatta en küçük ya en ufak bir hata yapmaması için adamın elinden geleni yapıyor. Ve bugün bakalım gerçekten bu hesapta herhangi bir hata var mı yok mu, neler yapması gerekiyor, hepsini bu videoda size anlatırım. Eğer ki siz de koçluk yapmak istersiniz ki gerçekten her hesabı bence önemlidir ve yapması gereken budur. Ya hesap inceleme veya krallık tanıtımı veya ekip tanıtımı hiç ücrete tabii ki Instagram'da bana ulaşabilirsiniz. Size gereken bilgileri veriyorum. Instagram'ı da nereden bulabilirsiniz? Sayfamızda mevcuttur. Geçelim bakalım hesapta neler var. İlk başında bu hesap bir yatırım yapılmıştır. Yani hesapta yatırım olması hiçbir önemi yok. Hata yapmamasıdır aslında ve buradan da gerçekten bazen ufaktan güzelden ya kötüden yanlıştan bir paketler çekiliyor arkadaşlar ve buradan da gördüğünüz gibi yani 7 günlük malzeme tedariği, 7 günlük hızlandırma tedariği, 30 günlük araştırma hızlandırma ikmali, 30 günlük mücevher tedariği ve buradan da 7 günlük teçhizat tedariği vardır. Ki bu da 5 dolarlık bir pakettir. Yani 200 TL. Şimdi ilk başında bu paketlerin hepsini aldığında gerçekten çok iyidir. Yani bence şu an eğer ki çok fazla zengin bir insan değilsem ben bunu almam mesela. Benim için hiçbir önemi yok. Bunu alacak çünkü daha T5'leri vardır ve buradan da 30 günlük mücevher tedariği alıyor. Ancak buradaki bu tarz hesaplarda yani bu pakette alınması gereken bir pakettir. Özellikle de yeni hesaplardan sorgusuz sualsiz bir şekilde bunu alacaksınız. Çünkü çok fazla teçhizat geliyor ve bazen de efsanevi çıkabiliyor. Hesap VIP'sine bakarsak VIP 16 297 gün. Yani 297 günde VIP 16 ya bir emek var. Paradan harici emek var ve ciddi anlamda da daha yeni VIP 16 olmuştur. Gerçekten çok iyidir. Yani başarılar diliyorum. O yüzden zaten o paketi de dediğimde burada 297 güne göre hesap çok yenidir ve bunu yapması gerekiyor. Geri kalan hesabın gücü 51 milyon ve 600 milyon birleş puanı var. Hesap kendisi de dedi ki bu KVK'da biraz balinalarımız savaşın ortasında göç ettiler, ezildik ama 600 milyon leş puanı yani hiç kötü ve fena değildir. Yani gücüne göre gayet düzgün bir şekilde 1 KP kasmıştır ve bunun da herhangi bir problem yok. Ölü sayısına bakarsak burada daha fazla bilgide 2 milyon bir ölü sayısı var. 2 milyar da kaynak desteği vardır. Yani bunlar güzeldir ve buradan da gördüğünüz gibi yani ekipmanlar, teçhizatlar, komutanlar bir tık daha düşük kalmıştır. Yani bu hesap hangi krallıkta? 3945 krallığında arkadaşlar. Bütün 3945 krallığının herkese selamlarımız olsun. Yabancı ve Türk fark etmez. Şimdi geçelim bakalım hesapta başka neler vardır. İlk başında buradaki hesapta resmi foruma bir videom vardır. Resmi forumun videosunu izleyin arkadaşlar. Oldukça önemlidir yani. Burada resmi forum düzgün. Ama buradaki gönderimler hepsinin yapılması gerekiyor. Yani buradaki bir mavi olduğundan değil dostum. Burada hepsini gitmesi gerekecek. Bunun sebebiyle bunları hepsini satarken de siz sika alıyorsunuz. Tekrardan mor sandıklar veya hatta diğer şeyler taşları alabiliyorsun. O yüzden bunların hiçbirini kaçırma ve hepsini yapmak zorundasın. Yani A'dan Z'ye kadar buradaki her şeyi boşaltacaksınız. Burada mesela ücretsizleri de muhakkak yapman gerekiyor. Teknolojiyle birkaç tane şey yaptı. Dedi ki BankRK teknoloji zaten fulldür T5'tir. Burada piyade teknolojisini yapmıştır ve bir etkinlik vardı. O etkinliğin arasındaki burada da T5'leri yani okçu T5'i de açmaya kalktı ve buradan da gördüğünüz gibi piyade ve okçusu burada full artı fulldir ve buradan da okçuları vardır. Yani okçu T5'i açmıştır. Asker kısmına geçersek kıta ayrıntılardan 693K piyade var. 363K Suare T4 ve buradan da 434K okçusu vardır. Oldukça sağlam bir şey. Yani hesap gerçekten oldukça sağlamdır. Buradaki T5'i zaten
ok piyade T5'i vardır. Şimdi bu adam dedi ki ben KVK'da ezildim. Bu ezilme sebebi nelerdir? Yani T5'i şu an açmıştır. Bugünkü açmıştır. Yani hızlandırma ile açtı. 164 günlükte bir eğitim hızlandırması vardır. Yani ben olsam bir tane etkinlik gelirse, buradaki hızlandırma etkinliği falan gelirse mesela kita gücünü artır burada. Ben olsam bu etkinlikten hızlandırmaları basarım ve kıtalarımı güçlendiririm ve buradan da 20 tane altın kafayı alıyorum. Çünkü artık sen ezileceksin dostum. Eskisi gibi değildir bu oyun. İnsanlar güçleniyor. T5 açtığında muhakkak kıtalara yatacaklar. Yani burada en azından bir 600k, burada yani 693k askerin var. En azından bir kıtayı T5 çıkartacaksın. Yani bu imkansız yani. T4 ile savaşmak kolay kolay iş değildir. Aynı şekilde de okçu da geçerli, ilerideki zamanlarda bunu da yapman gerekiyor. Bunlar etkinlikler. Altın kafa etkinlikleri geldiğinde hiç acıma. Hızlandırma bu tarz şeyler içindir. Asker eğitimi iyileştirmek için yani buradan da senin gereken şey budur arkadaşım. Ben bunu da sana söylemek istiyorum. Şu ana kadar her şey yolunda ve hatasını bulduk. Yani niye ezildi? Çünkü T5 açmıştır ancak T5'ten herhangi bir asker eğitimi yoktu ve T5'leri daha yeni açmış yani. O yüzden ezilmiştir. Bundan sonrası bir tık daha az ezilecek. Bir şey daha söyledik. KVK'dan ezildik. KVK 3'teler şu an. Yani biliyorsunuz KVK 3 tamamen değişti. Sezon 3'te tüm İngiltere'nin krallığı etkinliği buradan geliyor. Ben tekrardan bu hesaba söylersem dedi ki ben buradan geriye dönüş yapayım mı yoksa buradan kalayım. Ben olsam senin yerinde bir tekrardan KVK 3 oynayacağım. T5 ile ama. T4 ile savaşırsan ya T4 ile oynuyorsan bence hiç gerek yok. Kalk kendi fetih sezonuna geç. Orada daha fazla ezileceksin ve artık oyundan tamamen soğuyacaksın yani. Onu da sana söylemek istiyorum. Tabii ki daha kıtalar ve ekipmanları görmedik. Buradaki kaynakları gayet iyidir. Hiçbir problem yoktur. Savaş bitmiştir. 94 gün genel hızlandırma, iyileştirme 6 gün, 164 günde eğitim buradan duruyor arkadaşlar. Gayet düzgün bir hızlandırma sahaları vardır. Eğitimden de tabii ki piyadeleri T5 yapması gerekiyor. Ekipman kısmına geçersek buradaki bir piyade ekipman setimiz var. Yani 2 parça, 3 parça, 4 parça, 5 parça, 6 parça. 6 parçadan 4 tanesi settendir, gayet iyidir ve buradan da bir set okçusu vardır. O da okçudur tamamen. Buradan da 2 tane delana muskası ve buradan da 2 tane bayrak vardır. Şimdi materyal de gayet sağlam bir şekilde buradan duruyor. Peki materyallerin ne yapmalıdır? Yani ben olsam şu an bu kıtaları böyle bir şekilde iki kıtamı yapıyorum. Çünkü şu an sen kıta yaparsan bile ya askerleri ya ekipman yaparsan bile kıta yani komutanın yoktur. Tabii ki hesaba bakacağız. Bakalım neler var, ondan sonrası geri kalanı da bakıyoruz. Ancak ben olsam yani buradaki materyalleri şu an biriktirme yapıyorum. Buradaki dizilişler zaten hepsi şans eseridir. Bence mavileri ve morları rahatlıkla yavaş yavaş satabiliyor ve daha fazla şeyler alabiliyor yani. Kısmına geçersek buradaki anahtarları biriktirmiştir. Bir birikimi seviyor bu hesabın sahibi. Yani ben bunu da size söylemek istiyorum. Burada da iyi de eylem puan vardır. Ben olsam şu an artık D5'lerimi açtım. Hesabımı bir düzgün hale getirdim. Bütün yani bir tekrardan KYK 3'ü oynayacağım ve bütün eylem puanlarımı biriktiriyorum. Yani pre-KYK bile oynamam. Fetih sezonda pre-KYK'dan çok daha fazlasıyla malzeme elde ettiğin için hepsini fetih sezona biriktirebiliyorsun. 256 tane de tabii ki burada çekici vardır ve 388 tane de efsanevi komutan heykeli vardır. Gayet düzgün bir şey, gayet düzgün bir hale gelmiştir hesap. Peki kendisi dedi ki ben komutan full diyorum. Ya komutan fulllemek istiyorum. 388 tane de altın kafa vardır. Şimdi buradan ne yapacağız? Komutanlara geçiyoruz. Eğer ki hala bir videoya beğeni atmadıysanız ya kanala abone olmadıysanız beğeni atmayı ve abone olmayı unutmayın. Yine de söylüyorum, koçluk yapmak istersiniz ki gerçekten önemlidir ve herkes bence almalı. Ya hesap inceleme veya krallık tanıtımı ya proje tanıtımları ücreti, tabi Instagram'da bana ulaşabilirsiniz. Komutan kısımlara geçiyoruz. Komutan kısımlara burada bir piyade kıtası vardır. Yani buradaki ekipmanlar ya burada gördüğünüz gibi herhangi bir yenilenme veya bir şey yoktur. Muhakkak yapmaz. Burada Santuz'u Bayki oynuyor. Yani bir kıta piyadesi ve bir kıtada okçusu vardır. Yani okçu ekipmanları Kınşi YSG buradan duruyor ve buradan da gördüğünüz gibi okçu ekipmanları da gayet düzgün ve gayet güçlü bir hale gelmiştir. Şimdi dedi ki hesabın sahibi ben Arthur Pendragon'a seviye atlatabiliyorum veya Suare'ye geçmek istiyorum. Şu an ben bunu böyle düşünüyorum yani bu hesapta. Benim iki kıtam var. İki kıta çok sağlam bir kıtam var. Ancak böyle bir şey var. Şu an suareler gelmiş, piyadeler gelecek, okçular gelecek ve YSG'de çok eski bir komutandır.
Yani şu an işini yarayabiliyor. İlerideki zamanlardan yeni gelen okçuyla bir şey yapamıyorsun. Yani ben olsam şimdi bu hesapta tamamen bakın ben bu hesapla sadece sorun yaşıyorum, yani bu hesapla ilgili söylüyorum. Benim bir kıtam piyadem çok sağlamdır. Bir kıta okçum da çok sağlamdır. Yani şu an ekipmanlarım tamamlanmış halinde. Tekrardan ben bu hesapta neler yapıyorum peki? Bu hesap benimdir. Baba Karo'nun hesabıdır. Ben ilk başında KVK 3'ü bitirdim. KVK 3'ü bitirdikten sonra tekrardan KVK 3'e gidiyorum. O KVK 3'e gidene kadar ben buradaki, yani KVK 3'te de bütün çarklar, bütün yumurta etkinlikleri, çekiçleri oynuyorum. Sonra ne yapacağım? Benim zaten piyade setim hazırdır. Okçu setim de hazırdır. Bir süvari seti yapıyorum. Yani burada hesabın sahibi de kendisi de aynı şeyi yapmıştır. Buradaki silah ve kafalık buradan duruyor. Geri kalan göğüslük kalıyor setten. Eldiven vardır burada. Pantolon vardır. Göğüslük, eldiven ve yani göğüslük ve göğüslük ve ayakkabıyı da yapacağım. O zamana kadar taslaklarım birikecek. Yani bu taslak birikimidir. Materyallerimi ne yapacağım? Hiçbir ekipman yapmayacağım. Bakın hiçbir ekipman yapmayacağım. Ben KVK3'ü bu ekipmanlardan devam edeceğim. Yapacağım şeyler nelerdir? Şimdi komutanlarımıza geliyoruz. Buradaki artık bu KVK3'te iş yapıyor bu ekipman. Bu KVK3'te de iş yapıyor. Ama Fetih sezonda da bu ekipmanlar yine de iş yapar. Ancak bu takılar hiçbir şey yaramıyor. Yani ben olsam bütün materyallerimi toplayacağım. Fetih sezona girdiğimde veya hatta burada okçunun zaten bir tane ekipmanın taslağını da doldurmuş. Yani okçunun ekipmanı ilk başında buradaki beceri hasarın ekipmanı, yani takıları yapıyorum ki buradan da gördüğünüz gibi hesabın sahibi kendisi bununla da ilgilenmiş. Zaten yapmıştır arkadaşlar. Hani nerede? Buradan. Yani ebedi gece kolyesini de tabii ki hazırlıyorum. Ya yumurtada ya çekiçte yani geliyor arkadaşlar. Buradan bir tane ebedi kolyeyi yapıyorum. O zamana kadar da zaten materyalim vardır. Diğer takılara da geçeceğim. Çünkü takılar çok pahalıdır. Ve fetih sezonda da benim iki kıta ekipmanım çok çok iyi olacak. Hem iki kıtam hem ekipmanlarım çok çok iyi olacak. 4 tane takım olacak. Ekipmanlarım olacak. Peki altın kafalar neler olacak? Şimdi benim altın kafayı şu an sen bir Arthur Pendragon fullersen veya hatta bir Alpeslan fullersen şu an senin hiçbir işine yaramıyor. Çünkü ekipmanların bile tamam değildir. O yüzden ben aynı şekilde iki kıta devam edeceğim. Takılarımı tamamlıyorum. O zamana kadar da üçüncü kıtam ki süvari çıkartıyorum mesela. Ekipmanlarını hazırlayacağım. Ekipmanları hazırladığımda süvari tebişimi de çıkartıyorum. Süvari tebişlerimi hazırlayacağım. İki komutanlı en meta kıtalarım, yani en meta komutanların iki tanesini yapıyorum. Materyal hazır olduğunda, ancak materyal hazır olduğunda materyalle birlikte komutanlarımı yapacağım. Ekipmanlarımı yapacağım ve savaşa gireceğim. Ancak şu an bu iki kıtayla devam edeceğim. Kim ne dese desin. Çünkü bu oyun sabır oyunudur. Arkadaşlar umarım bu videoyu beğenmişsiniz. Eğer ki beğendiyseniz birer tane beğeni atmayı ve abone olmayı unutmayın. Koçluk, hesap inceleme, krallık tanıtımı, proje tanıtımı, ücrete tabi Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.